Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli kahvaltılık tarifle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 çay bardağı kadar suyu ekledikten sonra üzerine 1 bardak un ekledim. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Mayanın aktifleşmesi için 10 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Maya aktifleştikten sonra diğer malzemelerimi sırasıyla ekliyorum. Üzerini kapattım. Ekstradan bir mutfak havlusuyla örttüm. 10 dakika kadar beklettim. Oda sıcaklığına göre bu süre değişebilir. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 1 adet yumurta, çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra ilk etapta yoğunlaşıncaya kadar kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamur yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra çay bardağının dibinde kalan sıvı yağı üzerine döktüm. Zaten çok azdı. Sadece hamur elime yapışmasın diye ekledim. 3-4 dakika kadar hamuru güzelce yoğuruyorum. Hamuru iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Temiz bir sofra beziyle örtüp sıcak ortamda yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde mayalandırdım. Yarım saat kadar mayalandırmam yeterli oldu peteğin yanında. İlk etapta hamurun havasını alıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru toparladım. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamurumu tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra merdane yardımıyla çok da ince olmayacak şekilde açıyorum. Hatta ben biraz ince açmışım. Sizler biraz daha kalın açabilirsiniz. Merdane yardımıyla yavaş yavaş açıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra çay bardağı ile kesiyorum. Bu arada isterseniz su bardağı da kullanabilirsiniz. Ben daha küçük küçük olmasını istediğim için çay bardağı ile kestim. Kalan hamuru tekrar toparlayıp açıyorum. Kestiğim hamurları mutfak bezinin üzerine alıyorum. Üzerini mutfak havlusu ile kapatıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kadar oda sıcaklığında biraz mayalanmasını bekliyorum. İyice kabardıktan sonra sıcak tavada önlü arkalı olarak pişireceğim. Hemen diğer hamuru açtım. Bu sefer bardakla kestim. Diğer hamuru tekrar toparlayıp keseceğim. Dilerseniz sonunu kare olacak şekilde de kesebilirsiniz. Tavayı iyice ısıttım. Ocağın altını tamamen kıstım. Yavaş yavaş küçük bazlamalarımı pişirmeye başlıyorum. İsterseniz bu aşamada üzerini kapatabilirsiniz. Daha güzel kabaracaktır. Çok çabuk kızarıyor. Dikkat etmeniz gerekiyor bu aşamada.
Elinizle çevirebilirsiniz. Diğer tarafı da piştikten sonra kenarlarını da kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kenar kısımlarını da çevire çevire pişiriyorum. İster istemez bazen yan düşebiliyor. Tekrardan düzeltiyorum. Hepsini pişirdikten sonra servis tabağına alıyorum. Yanlar pişerken bu arada tavanın boş kalan kısımlarına tekrardan küçük bazlamalardan koyuyorum. Yavaş yavaş kabarıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyorlar. Gerçekten muhteşem oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Baklava tarifi, su böreği tarifi, mantı tarifi çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Minik bazlamalarımı pişirmeye devam ediyorum. Ben içerisine genelde kahvaltılık çikolata veya reçel sürüyorum. O şekilde servis ediyorum. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ortasına değil de üstüne sürüp o şekilde de tüketebilirsiniz. Minik kahvaltılık bazlamalarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Daha ayrıntılı bir şekilde yumuşaklığını göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi oldular. En ufak bir hamurlaşma yok. Sizler bazlamaların güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.